Chemical'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün söz verdiğim gibi anket sonucunda çıkan Çin mouse'larını tanıtıyoruz. Aslında ben bir tane daha Çin mouse çekmiştim ama Zeopin Z1 Pro diye pek fazla izleyen olmamıştı. Yine de bir şans vermek istedim. Sizlere sormadan iş yapmak istemedim. Sizlere sorduğumda da anket sonuçlarında Çin mouse'larını incele çıkmıştı ve ben de ilk olarak VT9 Pro ile başlamak istedim. Sizden nacizane küçük bir isteğim var arkadaşlar. Burada lütfen evet istediniz, ben de yaptım ama izlenebilmesi için bu videoların like atmanız gerekiyor. Yani eğer video sizin hoşunuza gittiyse ve bu serinin devamını istiyorsanız sizden ricam like atmanız ve aynı zamanda da istediğiniz herhangi bir mouse'u açıklamalar kısmına yazmanız. Ben ona göre içlerinden bir tanesini yavaş yavaş seçeceğim. Umarım beni yanlış anlamamışsınızdır. Dilerseniz mouse'umuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Rappo'dan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Bu firma 2005 senesinde kuruluyor. Fakat benim tanışıklığım 2015 senesinde ofis ürünleriyle oluyor. O zamanlar gerçekten şık mouse üretiyorlardı ki hala öyle üretiyorlar ofis için. Fakat teknik servis tarafında çok leşlediler, çok boşladılar. Özellikle sıkıntılar yaşanınca da Türkiye'den büyük ihtimal çekildiler. Yani şu an pek piyasada görmüyorum. Şimdi ise Rappo markasının VT9 Pro modelini hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz ilk önce teknik detaylarıyla başlamak istiyorum. Rappo VT9 Pro PixArt'ın 3398 sensörüyle geliyor. Bu sensör 650 IPS 50G iğme 26000 dpi verilerine sahip. 68 gram ağırlığında olan VT9 Pro Omron 50 milyon switchlere sahip ve 160 saat gibi uzun kullanım süreleri bize vaat ediyor ve aynı zamanda kablosuz şarj ve 4K destekli. VT9 Pro'nun çok farklı renkleri mevcut. İsterseniz bakabilirsiniz. Gerçekten envai çeşit renkler yapılmışlar ve bu benim hoşuma gidiyor. Yani her zaman beyaz siyah olmasın, işte farklı desenler olsun mouse'un üzerinde. Bu gerçekten benim tercihim. Ve aynı zamanda 4K destekli satın alabiliyorsunuz ya da 4K artı kablosuz şarj aparatı ile beraber satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz VT9 Pro'nun Air modeli de var ama 50 dolar küsürdü yanlış hatırlamıyorsam. Pek fazla değer mi değmez mi orası size kalmış. Farklılık isteyenler olursa o modeli de tercih edebilirler. Evet arkadaşlar, VT9 Pro'nun biraz sizlere tasarımından bahsetmek istiyorum. Hemen DPI tuşlarımızla başlayalım. Üst tarafta DPI arttırma ve eksiltme tarzında tuşumuz var. Sol tarafta yan tuşlarımız mevcut. Sağ tarafta tuşlarımız mevcut değil. Alt tarafı çevirdiğimiz zaman ise sadece DPI tuşumuz ve açma kapama tuşumuz mevcut. Gelelim şöyle bir tasarımından. Hemen burada bir V yazımız var. Piyano bilek kaplama. Yan taraflarımız şu ve scroll tuşlarımızın arkadaşlar şöyle göstereyim. Değişik bir kaplama ama bunlar zamanla çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Farklı bir malzeme ya da boyama yapılabilirdi diye düşünüyorum. Şu anlık sağlam gibi duruyor ama büyük ihtimal çıkar diye düşünüyorum, benim düşüncem. Hemen gördüğünüz gibi burada yine bir V yapısı korunmuş ve piyano bilek kaplama. Aynı zamanda alt tarafta da şöyle bir piyano bilek kaplamamız mevcut. Yani genel olarak şöyle bir tasarımına baktığımız zaman arkadaşlar bence gayet güzel bir tasarıma sahip olduğunu söylesek gerçekten yanlış olmaz. Biraz alt taraftan bahsetmek istiyorum. Skatezler çok kaliteli değil, çok kötü de değil. Orta halli bir şey. Buradaki şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, tam bu kısım, burada farklı bir aparat alabiliyorsunuz kablosuz şarj için. Onu aldınız, buraya koyduğunuz zaman artık mouse'unuz kablosuz bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ve aynı zamanda dangle saklama yerimiz mevcut ve bu kısım mıknatıslı. Şöyle bir tuş yapısını da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Düz bir tuş yapısı var. Herhangi parmak koyma yeri ya da bir eğrilik yok. Ben seviyorum ama bunda da çok yabancılık çektiğimi söyleyemem. Hafif bu kısımlarda olsa da yine de düz bir yapıya sahip olduğunu görebilirsiniz. Ve şarj yerimiz Type-C. Switch seslerini ilk önce bir dinletmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar, switch seslerini duydunuz. Tabii ki de seslerden çok fazla anlaşılmayacağı için ben size biraz açıklamak istiyorum. Tuş basımları sert arkadaşlar. Fakat zamanla yumuşama olacaktır. Ben bundan eminim. Tecrübeyle sabit desek yalan olmaz. Arkadaşlar şöyle pre-travel ve post-travel sizlere göstermek istiyorum.
Yani gördüğünüz gibi pre-travel ve post-travel neredeyse yok gibi, bilginiz olsun. Ben switchlerini beğendim. Eğer double click yapmazsa ki yapmayacakmış hissiyatı bana veriyor. Gerçekten switch olarak mükemmel. Hazır buraya gelmişken bir de tutuşundan sizlere bahsetmek istiyorum. Shape olarak arkadaşlar G Pro X Superlight'a çok benzeyen bir shape var. Hemen şöyle göstereyim. Sadece şu tepe yüksekliği bir tık daha fazla olsaydı bildiğiniz G Pro X Superlight olurdu. Benim elim şuradan şöyle göstereyim. İzimden tam şu kısımdan parmak ucuna kadar 18 santime 9 santim arkadaşlar. Ve ben bu mouse'u çok güzel bir şekilde palm hareketiyle tutabilirim. Bırakın palm'ı, istersem cloud'a tutabilirim. Fingertip çok uygun değil çünkü tam şu arkadan şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir sarkma var. Burası fingertipliğe engel oluyor. Yani palm tutabilirsiniz, claw tutabilirsiniz, palm claw arası tutabilirsiniz. Biraz daha böyle dipten tutabilirsiniz. Çünkü bakın bu diplerden de basımı var. Gerçekten güzel bir mouse olmuş. Kesinlikle tavsiye ederim. Sensörünü hakkında gerçekten hiçbir bilgi bulamadım. PixArt'ın kendi sitesine baktım. Forumlarda sadece birileri yazmış ki işte lot ayarlarının 11 kademeli olmasına işaret tarzında bir şeyler söylemişler. Çin sitelerine baktığım zaman ise arkadaşlar 3395'in bir tık üstü demişler ama bunun hakkında gerçekten herhangi bir bilgim yok. Bu yüzden tecrübelerime dayanarak sizlere bir şey söylemek istiyorum. Sensörü güncelleme olmadan önce sanki bir tık atlama yapıyordu gibi gelmişti bana ama sonrasında gayet düzeldi güncellemeden sonra. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Performansına gelecek olursak da ben gayet güzel oynadım ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bence akıcı. Sadece bir tık ağır. Bu da benim bileğimle alakalı bir durum. Sanki mouse kaymıyormuş gibi hissiyat bana veriyor. Eğer siz 68 grama takılmayacaksanız gerçekten kullanırken çok rahat edeceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Bence gelin bu mouse'u 1200 TL'ye alın derim. Hatırlıyorsanız ki kıyaslama yapacak olursak bir tane Attack Shark ve VGN Game Pro Attack Shark mouse'u vardı. O da 1200 TL, bu da 1200 TL. Ben bu saatten sonra Attack Shark alacak arkadaşlar kesinlikle bu mouse'u öneririm. Hem tutumu daha rahat, yani mini bir mouse değil, hem de kullanımı ona göre kat kat daha iyi diye düşünüyorum ben. Fiyatı da dediğim gibi 1200 TL, gerçekten çok ucuz bir fiyatı var. Ara sıra AliExpress'te açılıyor. Bazen kapanıyor, bazen açılıyor. Lütfen onu takip edin. Yoksa başka bir türlü 50 dolara kadar satılan bir fiyatlandırması var ki 50 dolara zaten sakın almayın. Eğer alabileceksiniz AliExpress'ten 1200 TL rahat bir şekilde alın. Kesinlikle tavsiyemdir. Ben beğendim. Bir haftalık tabii ki de bir kullanımdı. İleriki zamanlarda ne olur bilmiyorum ama en fazla 1000 TL'ye de satabilirsiniz. Başkaları değerlendirebilir diye düşünüyorum ben. Şimdi ise biraz yazılımdan sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Açıklamalar kısmında yazılımını da indirmek isteyenler indirebilir. Gelin bir de size yazılımını göstereyim. Evet arkadaşlar, Rapo'nun yazılımı burası. Gördüğünüz gibi biraz daha Çin mouse'larına göre daha böyle kalifiyeli, daha güzel bir yazılım olduğunu söylemek gerek. En azından kopyala yapıştır tarzı olmadığını direkt olarak dış görünüşünden anlayabiliyorsunuz. Buradan profil ayarlarınızı yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla profil ekleyebilirsiniz. DPI ayarlarınızı yaptığınız yer burası. Tam 7 tane DPI ayarlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan da ne deniyor buna? Makrolamaları da yapabiliyorsunuz. Makrolama ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi DPI ayarlarınızı buradan bazı insanlar üste sevmediği için silebilirler. Parametrelere geldiğimiz zaman bilginiz olsun, otomatik olarak uyuyor. Belli bir şeyden sonra, tam olarak bilmiyorum dakikasını. Burada 1000 Hz işte raporlama hızlarımız mevcut. Burada işte buna ne diyordu? Biz işte çift klik yapmasının ya da yapmaması için sayılar 6'da ben genelde tutmayı tercih ediyorum. Bir de arkadaşlar burada işte 3395, 3398 muhabbeti geçtiği yer burası. Lot ayarları. Lot ayarları burada gördüğünüz gibi 10 tane. 3395'te buna izin vermiyordu her birilerini bir arttırmak. Ama 3398'de gördüğünüz gibi izin vermiş. Öyle deniyor idi. Tekrar söylüyorum, tam olarak bir bilgim yok. Makro kısımlarımız burası. Support'ta güncellemeleri yaptığımız yer. Burası ise isterseniz işte kayıt olacağınız yer burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence gerçekten diğer mouse'lara göre güzel bir yazılımı olduğunu söylesek yanlış olmaz. Beni buraya kadar destekleyen herkese gerçekten canı gönülden teşekkür ederim. Yorumlar kısmında hepinizin yorumlarını okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Tekrar bir hatırlatmam gerekirse, eğer gerçekten bu serinin devamını istiyorsanız ve destek olmak istiyorsanız like atarsanız beni çok memnun edersiniz. Like atmak şundan dolayı, tekrar bir açıklayayım. İnsanların önüne ne kadar çok düşerse o kadar izlenir ve ne kadar izlenirse benim bunu yapma ihtimalim daha çok artar. Devam edeceğim. Tabii ki de sizler istediğiniz için devam edeceğim ama
daha böyle gaza getirme tarzı olsun diye şeklinde söylüyorum. Ama atmasanız da olur. Hiç önemli değil. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.